Netlik sevenlerden misiniz? Proje yöneticisi ve Scrum Master rolleri kafanızı mı karıştırıyor? Kendinizi hangisine konumlandıracağınızı bilemiyor musunuz? Eğer böyle hissediyorsanız inanın ki yalnız değilsiniz. Proje yöneticisi ve Scrum Master arasında farklar var. Bu kesin bilgi. Ve fakat benzerlikler de var. Gelin belirsizliği biraz netleştirelim, düğümleri çözelim. Merhaba güzel insan, ben Yelda. Bu videoda proje yöneticisi ve Scrum Master rolleri arasındaki farklara ve benzerliklere bakacağız. Niyetim sizin için yeni bir pencere açmak. Hazırsanız başlayalım. Proje yöneticisi ve Scrum Master. Bu iki rol farklı dünyalara aitmiş gibi görünür. Sanki düşman ailelerin çocuklarıymış da asla bir araya gelemezlermiş gibi gelir. Farklılıkları vardır, evet bu doğrudur. Ve fakat birbirlerine benzeyen ortak yanları da vardır. Gelin önce farklarına bakalım. Proje yönetimi yaklaşımları bağlamında proje yöneticisi farklı yaşam döngülerine dair bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Projeye uygun olanını kullanabilir. Bunlar öngörücü, dolayısıyla şelale, uyarlanabilir yani agile, hibrit yani projeye uygun bir biçimde öngörücü ve uyarlama yaşam döngülerinin bir araya getirildiği yaşam döngüsü. Bunların herhangi birini projeye uygun biçimde uygulayabilir. Scrum Master ise Scrum çerçevesine ait bir rol. Scrum'la ilgili bilgi ve deneyimi var. Bu sebeple Scrum çerçevesi içinde kalır. Sorumluluk alanları kapsamında da farklıdır. Proje yöneticisi projenin başlangıcından kapanışına kadar tüm süreçler kapsamında sorumludur. Proje yönetimi süreçleri proje başlangıcı, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve kapanıştır. Scrum Master'ın Scrum takımı ve organizasyonun Scrum'la ilişkisini iyileştirmek bağlamında bir sorumluluğu vardır. Scrum Master, Scrum takımının etkililiğinden ve Scrum'ı benimsemesinden sorumludur. Yani bu yönde çalışır. Sorumlu demeyeyim de yani bu yönde çalışır. Çünkü pek bir sorumluluk diyemeyiz yani. Hani iş tanımında o var diyelim. Hani bu daha manalı oldu. Scrum Master, Scrum takımının Scrum'a uygun biçimde çalışmasını sağlar. Organizasyonun da Scrum süreçlerini geliştirmesine destek verir. Scrum teorisinin ve pratiklerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu iki rol paydaşlarla ilişki bakımından da farklılaşır. Proje yöneticisi projenin başlangıcından kapanışına kadar paydaşlarla ilgili aktiviteler yapar. Paydaşları tanımlar, paydaş katılımını planlar, bunu yönetir ve izler. Scrum Master için bu biraz farklılaşır. Şimdi Scrum'ın kendisi Scrum takımının paydaşlarla verimli ve etkili bir işbirliği yapmasını ister. Bu bağlamda Scrum Master istendiğinde ve gerektiğinde paydaşlarla işbirliğini kolaylaştırır. Scrum takımıyla paydaşlar arasındaki bariyerleri kaldırır. Dokümantasyon yaklaşımları doğal olarak farklı bu iki rolün. Proje yöneticisi projenin yaşam döngüsüne ve organizasyonun yönetişimine uygun proje dokümantasyonu yapar ya da yaptırır. Scrum Master açısından dokümantasyonu şöyle ele alalım. Scrum bildiğiniz gibi Agile yaklaşımlarından bir tanesi. Scrum, Agile manifestonun kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma odaklanmak değerine kıymet verir diyelim. Ya da bu değer bağlamında bir dokümantasyon yapılır. Scrum dokümantasyonu Scrum eserleridir. Scrum eserleri şunlar: Product Backlog yani ürün iş listesi, Sprint Backlog yani sprint iş listesi, Increment yani ürün parçası. Şimdi Scrum takımı bu eserleri üretmek ve yaptıkları işleri desteklemek için bir takım araçlar, teknikler, yöntemler kullanabilir. Mesela Task Management yani iş takibi için Jira kullanmak böyle bir şey. Ya da hala Word'de doküman yazıyorlar yani hani sonuçta işlerini ne kolaylaştıracaksa yani o eserleri yaratmalarını ne kolaylaştıracaksa ne işlerine yarıyorsa onu kullanır. Yani Scrum Master'da tüm bunların Scrum takımının süreçlerinin bir parçası haline gelmesine yardımcı olur. Planlama açısından bakalım. Proje yöneticisi projeyi nihai hedefine ulaştırmak için projeye atanmıştır. Hesap verebilirdir. Yani sonuçlardan sorumludur. İyi ya da kötü hepsinden sorumlu yani. Bu bağlamda proje planlama sürecinden de sorumludur. Planlama sürecine dair aktiviteleri yapar ya da yaptırır. O süreçle ilgili çıktıları oluşturur ya da oluşturulmasını sağlar. Scrum Master ise Scrum takımının etkililiğinden sorumludur. Scrum Master temel olarak
Scrum takımının sprint planlaması ve günlük planlama etkinliklerini gerçekleştirme süreçlerini kolaylaştırır. Tüm bunların pozitif, üretken, zaman sınırları yani time box içinde tutulmasını sağlar. Karar alma yetkisi. Proje yöneticisi demin de dediğim gibi projeye atanmış ve hesap verebilirdir. Dolayısıyla karar alma yetkisi vardır. Yani karar verir. Scrum Master ise Scrum takımının karar alma sürecini kolaylaştırır. Takımın işbirliği yapmasına ve kendi kendini yönetmesine koçluk yapar. Size bir şey diyeyim mi? Bu her iki rolün en önemli ortak özelliği bu videoyu beğenmeleri. Şaka yapıyorum tabii ki güzel insan ama lütfen beğen tuşuna bas. Sayende bu video daha çok kişiye ulaşır. Ben de rollerde kafa karışıklığı yaşayanlara yardımcı olurum. Gelelim ortak yönlerine. Proje yöneticisinin ve Scrum Master'ın bir takım ortak becerileri vardır. Bunlar biraz daha böyle soft skill'ler gibi ama hani gerekli şeyler. İletişim becerisi olmazsa olmaz yani bu her iki rol için. Her ikisi de güçlü iletişim becerilerine sahip. Ekip üyeleri paydaşlar ve diğer ilgili taraflarla verimli ve etkili iletişimde bulunabilir. Problem çözme becerileri yüksektir. Proje yöneticisi ve Scrum Master projedeki rolleri bağlamında farklı karakteristikteki sorunlarla ilgilenir. Proje yöneticisi genel olarak projenin sorunlarıyla ilgilenir. Scrum Master ise Scrum takımını engelleyen problemlerle ilgilenir ve bunları çözmeye çalışır. Her iki rol için de adaptasyon önemli. Proje yöneticisi projenin yaklaşımına uygun biçimde adapte olurken Scrum Master doğal olarak adaptasyon gerektiren bir yaklaşımda çalışır. Bu sebeple yani nispeten daha esnektir diyebiliriz. Yani hani bunu ölçemeyiz ama onun daha esnek olması beklenir. Proje yöneticisi de Scrum Master'da sürekli iyileştirme yaklaşımını benimser. Ekibin gelişimini ve süreçleri iyileştirmeye yönelik uygulamalar yaparlar. Proje yöneticisi de Scrum Master'da her ikisi de liderlik becerilerine sahiptir. Scrum Master hizmetkar liderlik tarzını uygularken proje yöneticisi duruma uygun bir liderlik tarzı uygular. Ayrıca proje yöneticisi gerektiğinde hizmetkar liderlik tarzını uygulayabilir. PMI'nin yayını olan PMBOK 6 demeyeceğim. PMBOK 5'ten beri hizmetkar liderlik tarzı proje yönetiminin gündeminde. Hizmetkar liderlik bütünün menfaatini ve faydasını önde tutan bir liderlik tarzıdır. Bu arada bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Dilersen o videoya da bakabilirsin. Velhasıl kelam. Proje yöneticisi ve Scrum Master birbirine hem benzer hem benzemez. Ben bir takım farklılıklarını ve benzerliklerini ele aldım. Eminim senin fark ettiklerin de vardır. Lütfen bunları yorumlara yaz ki içeriği birlikte zenginleştirelim ve geliştirelim. Bütüne katkıyı sağlayalım hep birlikte. Diyorum ve bitiriyorum.